Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurtbay. Achtung diyorum. Achtung diyorum arkadaşlar. Ve yorumlara başlıyoruz arkadaşlar. Mayday, 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 mayday. Aynen. Arkadaşlar, haftalık astroloji yorumlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ozan Kurtbay. Ben hazırım. Siz de hazır mısınız bilmiyorum ama tertemiz bir yayın olacak. Garantisi var. Aynen, garantisi var. Hemen açalım önümüzdeki hafta için The Solar Fire. Aynen, The Solar Fire is right here. Aynen. Ve bugüne gel ve sonra ilerlet. Bugüne gel, hop. Pazartesi günü ilerlet abi. Aynen burada, tam burada. Ay Koç burcunda başlayacağız haftanın hemen başında. Matematiksel olarak artı ve hop Ay Koç, Ay Boğa matematiksel olarak eksi. Evet, ilerle abi. Hop. Perşembe Ay Boğa. Cuma Ay ikizler. Achtung. Cumartesi Ay ikizler. Pazar Ay ikizler. Ve önümüzdeki haftanın hemen sonundan sonra önümüzdeki haftanın başında Merkür Yengeç burcundaki yolculuğunu sona erdirip Aslan burcunda yolculuğa başlayacak. Ama bu haftayı ilgilendirmiyor. O önümüzdeki hafta artık. Aynen. Şimdi bu hafta Ay dön geriye. Dön geriye. Dön abi. Tertemiz dön. Aynen. Tertemiz dön. Merkür ekside Yengeç burcunda. Ay ikizlerde, boğada ve koçta. 2 defa matematiksel olarak artıda, 1 defa ekside. Ekside olduğu yer değerlerimiz konusu. Boğa burcundayken. Abi nereye kaptırdın gidiyorsun sen? Aynen ben ters tuşa bastım tabii. Haftanın tam ortasında ekside olacak. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yapıcı olmak gerekiyor ve inşa etmek gerekiyor. Çünkü Boğa burcu Zodyak'ta 2 numaralı evi temsil eder. Ve der ki değerlerini korumak istiyor musun arkadaşım? İstiyorum. O zaman yenisini inşa et. Nasıl yani? Güncelle kardeşim. Vallahi ayıp denen bir şey var. Aynen güncelle. Güncelle ki değer kaybına uğrama. Çünkü güncellemediğin her şey değer kaybına uğrayacak. Garantisini veriyorum matematiksel olarak. Çünkü neden? Çünkü zaman ilerliyor ve bu zamanın ilerlemesiyle beraber zaman aşımı diye bir şey var. Achtung, zaman aşımı diye bakayım bir dakika bir şey bakayım. Evet, önümüzdeki hafta sürpriz gelişme. Haftanın hemen sonuna doğru Cuma günü Venüs eksi olan burç olan Başak burcundaki yolculuğunu sona erdirip 3 haftalık havanın kardinal burcu olan aynı zamanda Venüs'ün yönetici gezegenliğini yaptığı Terazi burcuna matematiksel değeri artı. Yani parayla olan ilişkilerimiz, flörte kadar insanlarla olan ilişkilerimiz, hatta farkındaysanız Ay ikizler burcunda Uranüs kavuşumunda o kadar güzel bir açı var ki Venüs'ten Plüton'a, çünkü hava elementi oğlum, hepsi boru değil yani. Yani önümüzdeki hafta Cuma gününden itibaren, Perşembe günden itibaren başlıyor. Cuma günü. Çabuk cümle kur. Tamam. Cuma gününden itibaren başlıyor. Cumartesi Ay yine ikizlerde otomatik olarak o açı devam ediyor. Ondan sonra Ay Yengeç burcuna geçtiği zaman John Hatice diyecek. Niye? Açı bozulacak. Ay suya geçecek. Burada açı hala devam ediyor. Ondan sonra çat Ay Yengeç burcuna geçti. Ne oldu? Açı sizlere ömür. Bak yok. Açı sizlere ömür. Hakkın rahmetine kavuştu. Ama en azından Ay Yengeç burcunda olacağı için Yengeç burcu astrolojide 4 numaralı Zodyak'ta 4 numaralı evi temsil eder. Yani
En azından içimize sinecek, yani emin olacağız yaptığımız şeyden. Çünkü hayatımızın merkezi burcu. Ama bak, ay yengeç burcuna geçse dahi kendi yönettiği burç bir kere. Yengeç ay tarafından yönetilir. Bak, yengeç burcuna geçmiş olmasına rağmen bak, Venüs teraziye geçti ya burada. Burada yukarıda gösteriyorum solda. Venüs teraziye geçti ya. Uranüs ikizler burcunda olduğu için o açı muhteşem bir şekilde yine geri geliyor. Yani önümüzdeki hafta Uranüs'ü çok iyi bir şekilde değerlendirin. Hatta Venüs'te kanka olun. Venüs'te kanka olun canım. Tabii. Venüs'te kanka olun. Venüs'te kanka olursanız süper olur. Venüs'te kanka olmadan önce bir ayla kanka olun. Niye ayla kanka olun? Çünkü ay önce bir Koç burcunda olacak. Yaşamsal alanda. Koç burcu zodyakta bir numaralı evi temsil eder. Orada yapacak hiçbir şey yok. Aynen. Önce Neptün retroda kolektifi sizden aldı, çekti, aldı mı? Bu cepte mi? Cepte. Ondan sonra Satürn aynı yerde Koç burcunda size retroda alan açtı mı arkadaşım? Açtı. Bak. Nasıl açıyor alanı güneş? Ateş elementi. Açtı mı alanı abi? Açtı. Yardırın. 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 Ve hatta sırf yardırmayı bırakın. Ay Boğa burcuna geçtiğinde Şiron'la kavuşumda en yaralı değer yönlerinizi inşa edin. Ondan sonra iletişime geçeceksiniz zaten ikizler burcunda. Onu yayacaksınız zaten. O yayarken ay Uranüs ile kavuşuma geçecek ve size sürpriz gelişmeler getirecek. Eğer aşırı savunmada olursanız eğer, o sürprizler size kriz yoluyla gelir. Orada yapacak hiçbir şey yok. Çünkü Uranüs kriz getiren. Bak Uranüs ne abi? Söyleyeyim kafadan direkt net bir şekilde söyleyeyim. Uranüs üst bilinci temsil eder. Üst ileri derece matematik. Yapacak bir şey yok. Güneş ve Jüpiter kavuşumda. Aha. Hemen göstereyim. Oğlum. Güneş ve Jüpiter kavuşumda bak. Artık uzatmaları oynuyorlar. Kavuşumdan çıkmak üzereler. Bu kavuşumu kullanın. Güneş bütün enerjisini Jüpiter'e verecek. Yaratıcılığa, olasılıklara ve ilhama ve dışarıdan gelecek olanlara artık nerede? Aslan burcunda. Yani akıl burcunda. Yani beyinde. Onu kullan baba. Onu kullan. Onu kullanarak haftanın hemen başında yaşam alanında kolektiften kurtuldun mu arkadaşım? Neptün retroda mı? Retroda. Tertemiz. Aynen tertemiz. Satürn retroya girip yapamadıklarını yap diye o açtı mı önünü? Açtı. Yukarıda Güneş ve Jüpiter Koç burcuna tertemiz bir açı yaptı mı? Yaptı. Satürn kavuşumunda. Yardırmak zorundasın matematiksel olarak. Başka olasılık yok. Ondan sonra Ay Boğa burcuna geçti mi matematiksel olarak eksi burca? Orada Şiron sana en hassas noktalarını, değerlerindeki en hassas noktalarını gösterdi mi? Yapılandır abi. Yapılandır. Sen onu yapılandırırken Venüs zaten Başak burcundan çıkıp Terazi burcuna geçiş yapıyor. Bu ne demek? Ay İkizler burcuna geçtiği an Venüs'te karşı karşıyasın. Dan. Hem de en güzel açıdan. Venüs'te Plüton'la. Tertemiz bir açıda. Plüton'da Ay'da. Niye? Üçü de çünkü hava elementlerinde. Kova. Plüton Kova'da. Ay İkizler burcunda olacak. İletişimde, sosyal medyada. Venüs'te seni sahneye çıkarıp estetiğini saçmanı isteyecek. Hem de ortaklık derecesindeki iletişime kadar. Terazi burcunda 7 numaralı. Terazi burcu zodyakta 7 numaralı evi temsil eder. Ortaklık evi ve matematiksel olarak artı. Ay İkizler burcunda artı. Plüton Kova burcunda artı. Çünkü bunlar hep artı burçlar matematiksel olarak. Sen İnşa etmeye başladın mı bu ayda? Çat diye İkizler burcuna geçti mi ay? Geçti. Bütün iletişimi fütursuzca ve hunharca aklınla yardır. Çünkü sen yapmazsan ay
Uranüs'te orada kavuşuma girdiği an sen yapmadın mı? Sana anında kriz getirir. Yapmıyor mu kardeşim? Yapmıyor. Verin krizi. Hiç yapma. Yapmıyorsan verin krizi. Verin krizi enerjisini yükselsin. Verin krizi enerjisini, harekete geçsin enerjisini yükselsin. Yapacak bir şey yok. Çünkü hareketin olmadığı yerde matematik yok, beyin yok, üst bilinç yok, yaratıcılık yok. Hiçbir şey yok. O hareket olmak zorunda. Net. Mantık. Net. Ondan sonra ay ikizler burcundan çıktı. Öyle. Yengeç burcuna geçti mi? Orada yaptığın haftanın başından sonuna kadar yaptığın her şey 4 numaralı bir karşıdan izleyeceksin. Bakalım ben ne halt etmişim bu hafta. Bakalım ben bu hafta ne halt etmişim. Bütün iliklerine kadar görüp hissedeceksin. Çünkü yengeç ayın kendi yönettiği burç ve zodyakta hayatının merkezini temsil eder. Ve Kova burcu tamamlanmasından, dolunayından çok hızlı bir şekilde önümüzdeki 10 günlük süreç içerisinde Aslan burcunda güneş tutulmasına gidiyoruz tam bir şekilde. Tamamlanmadan sonra o aşamaya geçiş yapacağız abi. O aşamaya geçiş yapmadan önceki tam geçiş süreci bu. Yaptın mı? İçine siniyor mu değil. Hissediyor musun? Her şeyi çat diye ay yengeç burcundaki oturdu mu? O frekansı görüyor musun? Görüyorsun. Nereye gittiğini görüyor musun? Ay yengeç burcundayken göreceksin. Görüyorum. Tamam. Tamam. O zaman niye duruyorsun? Güneş tutulmasına gidiyorsun. Niye duruyorsun oğlum? Durmamam mı gerekiyor? Yok sen dur. Hatta durmayı bırak. Önce fotosenteze gerile. Oradan bitkisel hayata geç. Hiç sıkıntı yok. Onu biz de senin üstüne gömeriz. Sıkıntı yok yani. Hayırlı bir şey ya. Allah Allah. İlla açtıracak ağzımı. Ayıp denen bir şey var ya. Önümüzdeki hafta bunları yapmak zorundasınız arkadaşım ya. Matematiksel ve mantıksal oluyor. Yapmayan Satürn'e Koç burcunda. Satürn kim? Muhasebe. Muhasebeden sorumlu devlet bakanı. Satürn'e muhasebe. Hadi şu geldi mi artık şeyin geldiğini biliyorsun. Post makinesi. Post makinesi aynen. Hiçbir şey çıksın. Bak kısaysa zaten borcun yok demektir. Buradaki artık dua eder. Allah dursun. Buraya kadar geldi mi? Durdu. Ne oldu? O hesabı güncelliyor orada. Sen durdu zannediyorsun. Yok artık. Allah. Oğlum bir şey yapmadık ki. İnşallah komple gitmez. Fatura yapmadıkların, Satürn retroda yapmadıkların abi. Ay boğadan geçti. Tamamen yapmadıkların. Ben İzmir'deyken şöyle tarif edilirdi. Ne kadar ödemem gerekiyor? Şu. Bak bir el şurada, şu parmağın ucunda. Bir elde, bir kolda şurada. Ne kadar ödemem gerekiyor? Şu kadar. Bak şu el burada, şu el burada. Ne kadar ödemen gerekiyor? Şu kadar. Gören de kolu görürdü. Kolu gören de oha o kadar mı? Aynen şu kadar. Bu İzmir'de çok meşhurdur. Arkadaşlar şimdi genel analizler bu kadar. Bundan sonrası ben devam edeceğim burada. Bundan sonrası Telegram'da premium arkadaşlara gidiyor ve onlar burçları dinleyecekler. Ayrıntılı şekilde. Achtung diyorum. O yüzden istiyorsanız Telegram'da premium'a geçin ve burçların analizlerini sonuna kadar dinleyin arkadaşlar. Yani orada yapabileceğim bir şey yok. Çünkü ben adil bir insanım. Terazi yapacak bir şey yok. Evet.